virus. Ich glaube fest daran. Herkese selamlar. Bu videoda sizlere dünyanın belası olan, baş belası olan koronavirüsüyle ilgili yapılan şarkılardan bahsedeceğiz. Asistanım Jonathan, bakın o da tüm önlemlerini aldı, geldi ve onun küçük asistanı Jennifer, o da hep birlikte sosyal medyadan araştırmalar yaptık ve sosyal medya ve dijital dünyada yapılan korona şarkılarını araştırdık. Maşallah bizim Türk sanatçılarımız epey bir korona şarkısı yapmışlar. Bunun farkına vardım. Tabii gördüğünüz gibi önlemlerimizi de aldık. Maskemizi, cartımızı, curtumuzu. Tabii ki çok sıkıcı. Bunu takmak inanılmaz sıkıcı. Bazı doktorlar takın diyor. Bazı doktorlar takmayın diyor. Bazı doktorlar eldiven takın diyor. Bazı doktorlar eldiven takmayın diyorlar. Valla sonunda ben çıkacağım, birilerini bir takacağım arkadaş. Bilmiyorum, ya da belki korona bana takacak. Kimin kime takacağı belli değil. Bakın şu anda konuşurken bile burada ben bir nefes alayım. Nefesim boğuluyor. Neyse, bu işin latifesi tabii ki. Her kafadan bir ses çıkması çok üzücü bir durum. Dolayısıyla koronayı tiye de alıyoruz bazen. Bazen çok da panikte olabiliyoruz. Ama müzik dünyası koronayı epey bir tiye almış efendim. Bugün asistanlarım bu Jennifer'dı küçük. Bu da Jonathan'dı galiba. Uyuma oğlum. Uyuma lan. Uyuyor, herif ayakta uyuyor ya, hayret bir şey ya. Jonathan'la Jennifer'la birlikte yaptığımız araştırmayı açıklıyoruz sizlere. Efendim 10 tane korona şarkısı tespit ettik ve onları size açıklıyoruz. İşte birinci korona şarkımız. Edirneli gençler yapmışlar bu şarkıyı. Sözü ve bestesi kime ait olduğu bilinmeyen bir korona şarkısı şu anda dijital medyada korona gibi dolaşıyor. Efendim Edirneli iki roman müzisyen yapmış bunları. Sosyal medyada yankı uyandırmış ve bu iki vatandaşın adı Caner Sürücü ile 26 yaşında delikanlı ve Aşkım Yeşilli adlı 33 yaşındaki bu iki genç bir şarkı yapmışlar. Demişler ki beste bize ait değil. Biz seslendiriyoruz sadece. İnternette denk gelmiştik biz bu şarkıya. Biz de eklemeler yaptık ve bu şarkıyı sizlere seslendirdik. Bu ara arkadaşlar bu maskeler harbi şeymiş ya. Bir nefes aldım. Neyse kaçtık. Tam Türk iş oldu ama ne yapacaksınız? Efendim birinci korona şarkısının sözlerine bir göz atıyoruz. Korona korona dertler girsin odana. Korona korona virüs girsin yuvana. Korona ağzına takacak masken olmasın. Karantina derdine derman olmasın. Mucize doktor çare bulmasın. Şifa bulamayıp geberesin emi. Ahtapot çorbası diyor, korona diyor. Evet, koronaya baya bir saydırmışlar bu Edirneli müzisyenlerimiz. Korona Tapon listemizde 2 numaraya geliyoruz efendim. Korona Tapon'dan Ahmet Selçuk İlkan'dan da bir şey çıktı. Ahmet Selçuk İlkan Evinde Kal Türkiye'm adında bir şiir yazmış. Sabah gazetesinin 22 Mart tarihli nüshasından sizlere okuyorum. Yine bir nefes aldım, kapattım. Korona giriyorsa artık ne yapalım? Siz de bu videoyu izlersiniz ileride. Ben Tahtalıköy'den sizlere böyle el sıkarım. Jennifer bana bak, sakın buluk yapma. Namuslu olacaksın ben korona olup ölürsem, tamam mı? Jonathan sen de adam gibi olacaksın. Sakın kardeşine yan gözle bakma. Bak burada gözü çıksın Jonathan. Buradan bak lan. Kızı kesme. Neyse. Efendim Ahmet Selçuk İlkan demiştik. Ahmet Selçuk İlkan da korona haber bültenimizde, müzik yorumcusu haber bültenimizde 2. numarada yer alıyor. Korona şarkılarını yapan insanlar arasında. Hemen bakıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın virüs salgınıyla ilgili tedbir çağrısı olan Evde Kal sloganı ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan'ı da devreye soktu. Ve Ahmet Selçuk İlkan Evinde Kal Türkiye'm adında bir şiir yazdı. Bu da ikinci ürünümüz oldu. Bu bir sağlık savaşı
diyor Savaş'ın. Öyle bil Türkiye'm. Aklın ilacın, evinde kal Türkiye'm. Güzel yazmış üstad. Bravo üstada. Yenecek zaman sende. Sabır dolu can sende. Güç sende, derman sende. Evinde kal Türkiye'm. Umutsuz olma sakın. Yaşam en kutsal hakkın. Mutlu günler çok yakın. Bravo, bravo Ahmet Selçuk İlkan. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir şiir yazmış korona ve korona ile mücadele konusunda. Ben yine bir nefes alıyorum ve bu maskelerden dolayı nefessizlikten Tahtalıköy'e gitmemek üzerine tekrar kapatıyorum efendim. Bu bir sağlık savaşı. Öyle bil ey Türkiye'm. Aklın, ilacın, aşın. Evinde kal Türkiye'm. Yenecek zaman sende. Sabır dolu can sende. Güç sende. Derman sende. Evinde kal Türkiye'm. Geliyoruz korona şarkılarımızın üçüncüsüne. Efendim 3 numarada bir çizer, yazar var. Adı Joker Abdül. Joker Abdül muhalif bir rap şarkısı yapmış. Ve Joker diyor ki korona salgınında durumdan faydalanmak isteyenler, maske satanlar yani bunları satanlar ya bunlar da 10 liraydı 50-60 liraya çıktılar. Ulan ayıptır lan. Ulan geberip gideceğiz öbür dünya mı? Tabuta mı sığdıracaksınız lan paraları? Ya ben bu insanları da anlamıyorum arkadaş ya. Ya şu maskenin maliyeti taş çatlasa 10 lira bile değil. Ne 10 lirası? 3-5 lira maskeyi. Piyasada 10 liraya satılan maskeler geçen bundan daha korona yayılmadan önce gittim sordum birkaç yere 50 lira diyenler 60 lira 100 liraya. Ulan devenin nalı yuh ulan dedim. Yani bu kadar da fırsatçılık olmaz ya. Eskiden tarih kitaplarında okurduk korona için avantajlar piyasaya çıkardı. Korona değil tarih kitaplarında işte dünya savaşlarında cihan harplerinde bu insanlar rantçılık stokçuluk yaparlardı. 2020'ye geldik be baba be. Yani en azından yapmayın bunu yapmayın. Ayıptır ya. Vallahi ayıptır ya. Neyse güzel. Bu çocuk da bunu yazmış. Şimdi çocuk mu adam mı onu da bilmiyorum. Yani beyefendi diyelim. Yani Joker Abdül yazmış olduğu şarkıda bu avantajcılara çok pis bir eleştiride bulundu. Ve bakın şarkıda aynen 2 tane mısrayı dörtlü okuyorum sizlere. Korona, morona kim uyar yasağa? Günler geçmez, ömür bitmez. Bırak salla, öp yolla, tek bir tedbir, burada G nokta T-Ü kolla diyor. Herhalde affınıza sığınarak şöyle diyor, tek bir tedbir kolla diyor. Bu da enteresan bir yaklaşım oldu. Edebiyata farklı bir akım soktu Joker Abdül. Diyor ki maskelere zam yapmış. Maske zam. Ah şerefsiz de bir yakalasam o zamcıları var ya şunu tak diye bir yerlerine sokacağım. Neyse ebesine dam yapmış. Bırak ama rafta kalsın. Ebesinin damına taksın diyor. Bakın bu adam bayağı uçmuş. 3 numaradaki korona şarkısı. Korona morona kim uyar yasağa? Günler geçmez ömür bitmez. Bırak salla öp yolda tek bir tedbir götü kolla derdik biz. Küçükken henüz cücükken. Opel Corsa Toyota Corona sahip çık orana. Maskelere zam yapmış ebesine dam yapmış. Bırak alma rafta kalsın ebesinin damına taksın. Kolonya mı evde yaptım mor dedi ağzıma taktım. Kimseye etmem şikayet dünya düzenine çaktım. Efendim korona şarkılarımıza devam ediyoruz. Sıra geldi 4 numaraya korona tapon listesinde 4 numaradaki şarkı. Şafak Salda adındaki bir vatandaş bir karantina marşı yapmış. Karantina marşında İtalyanlar biliyorsunuz ilk İtalya yaptı bunu. Allah korusun işte İtalya'da bayağı arttı. Bu burnumdan düştü değil mi? Uyarsana lan beni. Niye uyarmıyorsun oğlum burnumdan düştüğünü maskemin? Uyuyor ya. Bunlar asistan diye aldık uyuyorlar ya. Çok pardon. Örnek olmamız lazım videomuzda vatandaşa millete. Bu hırbo beni uyarmadı. Ondan düştü burnumdan bu. İtalya'da insanlar balkonlara çıkıp şarkılar söylemeye başladılar. Bu arkadaş da yani Şafak Salda da bir karantina marşı yaptı ve dedi ki lütfen siz de ezberleyin bu marşı. Karantina marşımızı balkonlarda söyleyelim diyerek paylaşmış sosyal medya hesaplarında. İşte bir sabah uyandığımda her yanım korona haydi giriyoruz karantinalara her yanıma korona. Evet devam ediyoruz efendim korona müzik habercisi müzik yorumcusunun korona özel bölümüne. Türkücü bir avukattan bahsedeceğim 5 numarada. Türkücü bir avukat adam 8 yıl hakimlik yapmış düşünebiliyor musunuz? En güzel noktaya gelmiş. Hakim ne kadar saygıdeğer ne kadar
güzel bir meslek. 8 yıllık hakimlik yapmış, sonra istifa ediyor ve avukat olarak devam ediyor. Oh, biraz nefes alayım ya kardeşim, bunlar da adamı yoruyormuş ya. Neyse, yine kapatıyorum. Çünkü nefes alayım arkadaşlar, boğuyor, anladım, ondan dolayı. Lan bana sahte şey mi aldırdınız lan? Bunu ben bunu 50 lira para verdim oğlum. Yoksa beni gebertmek mi istiyorsunuz oğlum? Çünkü hayır, bunu aldık, bana dediler ki en iyi maske bu dediler, biz de taktık, ne bileyim N95 mi 195 mi 1005 mi bilmiyoruz ki arkadaş. Yoksa bok yoluna mı gideceğiz ya? Neyse, ben yine üstadlarımızın söylediği gibi maskemi burun bölümüne takıyorum. Burnumu da sıkıyor ondan. Bence bir numara var bu işte. Bunu araştıracağım videodan sonra. Neyse, biz hakimimize geri dönelim. Efendim, hakimimizin adı şimdi avukat oldu. Özkan Yıldırım. Özkan Yıldırım bir virüs şarkısı bestelemiş ve kaleme aldığı bu virüs şarkısının, yani koronavirüsü şarkısının bir kamu spotu olmasını talep etmiş. Bu da listemizde 5 numarada yer alıyor, korona şarkıları listesinde. Çok yaşa. Çok yaşa. Koronadır korona. Sana virüs dediler, ömrümüzü yediler. Ben şeyin ne dedim, bana yuvan dediler. Sana virüs dediler, ömrümüzü yediler. Ben şeyin ne dedim, bana yuvan dediler. Oy korona korona, düştüm senin toruna. Sana virüs diyorlar da bu gidiyor zoruna. Oy korona korona, düştüm senin toruna. Sana virüs diyorlar da bu gidiyor zoruna. Evet efendim, birliktelik devam ediyor. Müzik yorumcusu videosunda bugün konumuz asistanlarım Jonathan ve küçük sarışın kız Jennifer ile birlikte tüm dijital medyada ortalığı yıkan biz Türklerin yapmış olduğu korona şarkılarından 10 tanesini seçtik ve sizlerle paylaşıyoruz bu şarkıları. Tabii ki bütün önlemlerimizi aldık, maskemizi taktık, solüsyonlarımız var. Jonathan ve Jennifer de bakın her yerine gereken her şeyi yapmış. Arada da solüsyonlar yıkanıyoruz ediyoruz. Yani artık gerisi Allah kısmet, bakalım ne diyelim. Efendim, geliyoruz 6 numaraya. Nil Kara İbrahimgil. Bu kız da çok popülerdi bir zamanlar, bir düştü. Bilmiyorum neden. Nil Kara İbrahimgil bir şarkı yapmış ve şarkısında evden çıkmayın demiş. Yani bu evde kal Türkiye sloganı, ki bu çok önemli bir konu. Evde kalmamız gerekiyor hepimizin, ama bir de şu parantez açmak istiyorum. Hani bir yandan patron çağırıyor. Patron diyor ki gel çalışacaksın diyor patron. Gel lan diyor, çalışacaksın. Allah Allah. Öteki yandan bakanımız çıkıyor. Evde kalın lütfen, evde kalın diyor. Allah Allah. Bu patron buradan çağırıyor. Bakan orada evde kal diyor. Ulan ne bok yiyeceğiz? Patron sen çağırıyorsun, öbür evde kal diyor. Ben ne bok yiyeceğim? Neyse, o da ayrı bir tartışma konusu. Eyvah, öksürmeye başladım. Gidiyorum arkadaşlar, gidiyorum. Öksürmeye başladım, gidiyorum. Bu videoyu tamamlamadan gitmeyeceğim, söyleyeyim size. Neyse, bir nefes alayım yine. Ne demiştik? Nil Kara İbrahimgil. Tabii ki biz yine de yürekten evde kal Türkiye'yi sloganını destekliyoruz. Evde kalalım. Gerekirse patrona ne diyen lan hırbo demeyeceğiz tabii ki. Çünkü o patron bizi kovar, sonra aç kalırız. Ya patroncum ben ya işte korona var abi, idare et falan diyelim. Tabii patronlar da çakal, ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ya tabii ki çocuğum, madem korona var otur evinde, ben sana zaten maaş vermeyeceğim, sen otur cebinde. Evinde otur dinlen diyor. Yani aşağı tükürsen sakal, üstte bıyık. İki ucu boklu değnek gibi bir noktaya getirdi bizi korona. Neyse, bizim olayımız şarkılar ya, değil mi öyle? Kasetim de düşmüş ya, bakın ne güzel, otursan oğlum, ne güzel, aksesuarlarımız da bozuluyor ya. Darmadağın etti ya bu korona bizi. Valla darmadağın etti arkadaşlar ya. Neyse, 6 numarada Nil Kara İbrahim dedik, kaldık Nil'de. Nil Kara İbrahimgil bir şiir yazdı ve bir şarkı yapmış. Diyor ki, nasıl oldu biz de anlamadık. Birden evlerimize kapandık. Dünyayı bir virüs mü ne sarmış. Öldürürmüş, hiç şakası yokmuş. Bakın ne güzel yazdı, edebiyatçı gibi yazmış kız ya. Çok duygulandım ya. Özlüyorum arkadaşlarımı. Annemi, babamı özlüyorum. Sokaktan geçen yabancılara omuzumla çarpmayı özlüyorum. Vay Nil'e bak, Nil döktürdün be Nil be. Nereye kadar bu karantina? Sen biliyor musun Valentina? Bakın kafiye olsun diye Valentina'ya bile sesleniyor.
Çiçekler açıyorlar dışarıda. Baharın da hiç haberi yokmuş. Vah 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 vah. Ne güzel yazmış Nil ya. Geçecek, bu günler de geçecek. Her şey gibi anısı kalacak. Herkesin bir yanı güçlenecek. Herkesin bir yanı solacak. Yan yana durmayı özlüyorum. Size sarılmayı özlüyorum. Nil, istersen sarıl. Yani sarıl istiyorsan. Tövbe yarabbi. Tabii ki güzel duygularla yazmış Nil. Tam bir edebiyatçı ruhuyla. Nereye kadar bu karantina? Sen biliyor musun Valentina? Çiçekler açıyorlar dışarıda. Baharında hiç haberi yokmuş. Özlüyorum arkadaşlarımı. Annemi babamı özlüyorum. Sokaktan geçen yabancılara omzumla çarpmayı özlüyorum. Efendim, korona listemizde sıra geldi haftanın 7 numarasına. 7 numarada korona şarkısı yapan bir diğer isim var. Doğanay Doğanay. Soyadın ne senin ya? Doğanay okuyamıyorum ya. Tüzünlü bir şey işte. Tüzün. Ya KJ'leri de yanlış yazıyorsunuz. Senin yüzünden mahsus yapıyorsun değil mi? KJ'yi doğru yazmıyorsun ki yanlış yapayım videoda. Bunlar asistan geldik. Bunlar bizi mahvedecekler ya. Neyse. Doğanay tüzünlü bir şey işte. Doğanay diyelim. Doğanay Küba'nın popüler şarkısı olan Havana'yı adapte yapmış. Neyi adapte yapmış? Koronavirüsünü adapte yapmış ve çok da değişik, güzel bir şey olmuş. Korona, dize getirdin dünyayı, helal sana demiş. Kapadın dünyayı evine, ocağına, 3,5 atıyoruz burada demiş korona şarkısında Doğanay. Korona hoş geldin. Bütün dünyaya temizliği öğrettin. İnsan olarak haddimizi bildirdin. Bize acayip dersler verdin, haddimizi bildirdin. Sakın bak anneannene sarılma, uzak dur ondan, AVM'lerde takılma. Efendim, korona şarkılarımıza devam ediyoruz. Sıra geldi 7 numarayı bitirdik 8 numaraya. 8 numarada Gökhan Şen abimiz var. Gökhan Şen abimiz de bir koronavirüsü şarkısı hazırlamış ve ellerini yıkamalısınız demiş. Yani ellere yıkama konusuna değinmiş Gökhan Şen abimiz. Hemen haberi okuyoruz ilgililere. Arkada da zaten görüntülerimiz de var. Şarkılar da dinliyorsunuz. Özel bir prodüksiyondur bu. Jonathan ve küçük çok fingildeşiyor bu kare ama ben çok öküştürüyorum arkadaşlar, ben gidiyorum, ben size söyleyeyim. Lan sen mi bulaştırdın bana lan? Ben sana dedim gezme lan dedim sana. Gezme dedim, sen mi bulaştırdın bana? Tövbe bismillah, yardımcımız olsun. Neyse, bu videoyu bitireceğim ama. Bu videoyu bitireceğim. Ölmeden bu videoyu bitireceğim, sonra öleceğim ben. Neyse, ne diyorduk biz? Gökhan abimizden bahsediyorduk. Efendim, Gökhan abimiz Haydarpaşa Garı ve Ankara Tren Müzesi'nde bir şarkı yapmış. Şarkı sözlerinde sokağa çıktıktan sonra, tuvaleti kullandıktan sonra ve herhangi bir temasta bulunduktan sonra el yıkamanın önemini anlatmış. Ne kadar salakça değil mi? Yani şimdi yanlış anlamayın, salakça olan şu. Sanki ilkokul çocuğuna ders veriyormuşuz gibi. Yani ne ilkokulu? Yuvadaki çocuklara anlatılır bu ya. Ya arkadaşım, biz de toplum olarak biraz fingirdeyiz. Bunu da söyleyeyim size. Hep bunlar yüzünden. Bu gençler yüzünden zaten. Ya kardeşim, çocuk daha alfabeyi öğrenmeden elini yıkaması gerektiğini, tuvalete gidip sıçtığı zaman işte elini yıkaması gerektiğini, başka insanlarla çok da haşır neşir olmaması gerektiğini zaten yuvadaki çocuklara anlatıyoruz. Ama biz şu anda 50-60 yaşına gelmiş insanlara bile bunu tekrar anlatıyoruz. Burada sıkıntı nerede? Burada sıkıntı nerede? Gökhan abi neyse geç kalınmış ama tekrar bunu anlatmaya çalışıyor. Ve diyor ki Gökhan Şen abimiz, bakın diyor, bu şarkı ticari bir eser değildir diyor. Yani avanta çıkaracağım sanmayın diyor, ona göre. İsteyen istediği kadar çoğaltabilir. İsteyen kopyalayabilir. Hatta dağıtabilir. Hijyenik ürünlerde tanıtım ve fon müziği olarak kullanılabilir. Her yerde kullanın diyor. Gökhan abimiz, helal olsun Gökhan abi. Gökhan abi sen çok büyüksün Gökhan abi diyorum. Gökhan abi de çaktırmadan piyanını yaptı ya, çaktırmayın. Neyse. Yemeklerin ardından, tuvaletin sonrasından, oyun oynadıktan, sokağa çıktıktan, eve geldikten sonraydı. birden saklambaçtan, köreveden sonraydı. Parmak
parmakları, avuçları kullandıktan sonraydı. Ellerimizle bir şey yaptıktan, kirlendikten sonraydı. Ne yapmalıydı? Ne yapmalıydı? Önce bir güzel kolları sıvamalıydı. Sonra musluktan suları bir güzel açmalı. Elleri yıkamalı, elleri yıkamalı. Sabunu bir sağa bir sola göbek attırmalı. Efendim geldik korona şarkılarının 9 numarasına. Türkücümüz, büyük türkücü, usta türkücü. Neymiş efendim türkücümüzün adı? Hakkari'nin Karlı Dağları'nda bir de video klip çekmiş. Aydın Aydın. Adı da Aydın, soyadı da Aydın türkücümüzün, abimizin. Efendim 3 dilde yazmış korona şarkısını. Korona var öpme demiş şarkısında. Yani uyarıyor. Yani bende korona var beni öpme diyor. Yoksa korona mı var kimseyi mi öpme diyor. Bakalım efendim bakalım. Hakkari'nin Demirtaş köyündeki 2800 rakımlı dağda klip çekmiş abimiz ve Korona Var Öpme adlı eserini yayınlamış. Hemen haberimize bakıyoruz. Aydın Aydın abimiz koronavirüsten dolayı lütfen yakın teması ve öpüşmeyi kaldıralım diyor. Bakın doktor gibi konuşuyor adam. Türkücü değil, doktor, profesör adam. Sonra diyor ki aslında yıllar önce yaptığım türküydü bu diyor. Ben bu mesajı zaten daha önce verdim ki arkadaş ya verdim ya diyor. Benim kendi köyüm ve yakın köylerdeki insanlar öpüşmeyi kaldırmış diyor. Bakın bravo, bravo Gökhan abimize. Yok Gökhan öbürüydü. Aydın abimize. Diyor ki ben bu türküyü yaparken bana deli dediler diyor. He. Ama şimdi diyor bakıyorum bütün dünya alarmda maalesef. Daha geç kalmış değiliz. Yakın temas ve öpüşmeyi lütfen kaldıralım diyor türkücü dostumuz 9 numarada yer alan korona şarkısı yapan Aydın Aydın. There is corona, don't kiss. I am ill, do not kiss. Greeting is enough. Do not insist too much. Don't kiss. Don't kiss. Korona, yakın temasta bulunmayalım. Sakın gitmesin kimsenin zoruna. Korona hey maçneke, ne hoşum maçneke. Silavekte bese, behnamın tagneke. Maç neke, maç neke. Ve geliyoruz 10 numarada efendim. Korona şarkılarımızın listesinde 10 numarada Gümüşhaneli Gençler var. Gümüşhaneli Gençler Oy Korona Korona diye bir şarkı yazmışlar. Bayağı da büyük bir genç grubu bu. Gümüşhane Gençlik Merkezi müzik grubu üyelerinden Gökhan Zengin, Tuğrul, Meral, Burak Aksoy, Alican Us, Mehmet Barka ve Arifcan Doğan'dan oluşan bir koroymuş efendim bu. Ve bu koro kemençe ile gitar eşliğinde bir korona şarkısı yapmış. Müzisyenler daha önce koronavirüsle ilgili beste yapanların durumu dalgaya aldığı için bu tarz bir beste yazdığımızı söylemiş. Yani demişler ki bu Gümüşhaneli Gençler genellikle korona ile ilgili dalga konusu şarkılar yapılıyor. Biz ise ciddi bir şarkı yaptık demiş. Ve şarkıda da hemen bakalım birkaç dörtlüğüne. Diyor ki dünyaları vururum çaresini dünyaları veririm. Bravo. Tam bir bak arkadaşlar ben gidiyorum arkadaşlar. Gidiyorum. Çok kötü. Benim moralim çok bozuldu. Yani bak psikolojik olarak dağıttı beni bu korona. Vallahi dağıttı. Bu Jennifer. Sen hala fingirdeşme derdinde misin lan? Ulan fingirdeşirken bir korona olacaksın, gebereceksin, gideceksin başımızda ya. Hayret bir şey ya. Sen de usta otur sen de. Adamın asabını bozma. Neyse kusura bakmayın. Hani olur ya böyle üstler altlarına sinirlerini çıkarttılar. Ben de üst altlarımdan sinirlerimi çıkartıyorum. Ve devam ediyoruz efendim birlikteliğimize. Korona'nın 10 numaralı şarkısına. Dünyaları veririm diyor çaresini bulana. Gittik baktık raflara. Kolonyalar çok para. Doğru söylemiş. Alamadık kolonya diyor. Vah bilseydim alırdım be Gümüşheli Gençler. Bana söyleseydiniz ben size yollardım ya. Neyse bu şarkıyı okurken duygulandım ben şimdi. Ya olursak korona, okulları kapattın, stokları tükettin, bu kadar insanları kuyruklarda beklettin. Oy korona korona, de get benden o yana. Dünyaları veririm çaresini bulana. Evet güzel bir Karadeniz şarkısı olarak 10 numarada yer aldı Korona şarkısı. Korona, korona.
de git benden o yana. Dünyaları veriyorum çaresini bulana. Oy korona korona de git benden o yana. Dünyaları veriyorum çaresini bulana. Gittik baktık raflara, kolonyalar çok para. Alamadık kolonya, ya olursa korona. Gittik baktık raflara, kolonyalar çok para. Alamadık kolonya, ya olursa korona. Oy korona korona de geç benden o yana. Dünyaları veriyorum çaresini bulan. Efendim işte böyle ve finale doğru geliyoruz. Gördüğünüz gibi solüsyonlarımız var. Ben çok yoruldum arkadaşlar. Öksürmeye de başladım. Hepsi bunlar yüzünden. Bana bir şey olursa bu hıyardan bilin ha. Bu çünkü gidiyor geziyor. Bu karı kızlarla takılıyor. Bunu asistan diye aldım neyse. Bu şeyde canımı sıktı. Boğuyor beni. Ama en son biz de bir korona şarkısı yazdık efendim. Bir korona şiiri yazdık. Bizim de bir katkımız olsun. Çorbada bir tuzumuz olsun diye. Ben de size şimdi yazmış olduğumuz korona ile ilgili satırlarımızı müzik yorumcusu, haber ekibi Mr. Jonathan ve Bayan Jennifer'ın da katkılarıyla birlikte yazmış olduğumuz şiiri okuyacağız. Ve bu videoyu koronadan gebermeden bitirmeyi hedefliyorum inşallah. Efendim korona ile ilgili yazılmış şiir çok uzun da bir şiir. Bakın 2 sayfalık ama bir bölümünü okuyacağız sizlere. Gerisini başka bir videoda konuşuruz. Uy korona korona, gelmişine geçmişine seni doğurana. Dedem gitmiş Viyana'ya, baş mı eğecek sana koronaya? Çöktün kabus gibi üstümüze, korkudan yaptık üstümüze. Cehennemi soktun ömrümüze, karanlığı getirdin günümüze. Korona, faali meçhul katil gibi, fakirin hayatına göz diktin. Senin yerin cehennemin dibi, gelmişimizi geçmişimizi anlarsınız. Ne koronalar gördü bu millet. Senden mi korkacak olan it köpek? Bu da geçecektir halkım, sabret. Otur evinde, dışarı çıkma, her şeyi et. Önemli olan sağlıktır çünkü. Yine devam ediyoruz. Anlatırken de okurken de çok duygulanıyorum ben bu şiirimizi. Jonathan da Jennifer da aynı şekilde. Ey koronanın arası yarasa, senin tehditlerin bir boka yarasa, zaten dalardım topla tüfekle savaşa. Ama değmezsin sen, değmezsin korona. İstanbul'u İngiliz'den, İzmir'i Yunan'dan kurtaran bu millet. 15 Temmuz'da sokağa çıkıp darbeyi bastıran yine bu millet. Sokağa çıktığı gibi eve kapanıp seninle korona savaşacak olan yine bu millet. Geldiğin gibi gideceksin sen korona. Evet efendim şiirimizde böyle bir durum var. Son olarak bu dörtlüyü yazdık. Bu dörtlüyü ben yazdım. İlham geldi bana. Jennifer da küçük bir mini etek giydi. Oradan bana ilham verdi. Aferin lan Jennifer, adam oluyorsun sen daha. Son dörtlük korona ile ilgili. Ey küresel sermayenin köpeği. Ey hokkabazın, üçkağıtçının koltuk değneği. Dünyayı ele geçirmek isteyenlerin eşşol eşeği. Bu dünya bizim. Senin sahibinin değil, bunu bil korona diyoruz ve korona ile savaşımıza devam ediyoruz. Sanatçılar, türkücüler herkes üretsin. Evimizde kalacağız önce. Bu şerefsizle savaşacağız. Sonra bu şerefsizden öyle bir intikam alacağız ki uzaylılar bile korkacak. Ama şimdi korona şarkılarımızı dinleyelim. Evimizde kalalım ve neyse ki bu videoyu ben Tahtalıköy'ü bilmeden bitiriyorum. Asistanım Jonathan, bakmayın vurduğuma, cici çocuktur ve güzel kızımız Jennifer'le birlikte bir başka korona videosunda ve müzik ve sanatla ilgili olan bağlantısında yine sizlerle birlikte olacağız. Ben buradayım. Oh, bu maskeler de çok yordu beni ya. Arkadaşlar ben gidiyorum galiba Tahtalıköy'e. Gidersem hakkımı helal edin söyleyeyim. Jennifer'la Jonathan. Ulan bu da gitti. Abo. Neyse Jonathan da
gitti. Jennifer sizleri benim yerime bakacak arkadaşlar. Hepinize koronasız özel günler diliyorum. Hoşça kalın. Arrivederci Roma, arrivederci Türkiye, arrivederci el world.